Efendim bir kez daha selamlar. Güzel bir Ekim günü, güzel bir sonbahar gününde yine yeni bir keşif yoluna başlıyoruz ve bir kez daha Papillon Belleville Otel'e geldik. Elbette daha önceki yıllarda Papillon Belleville ile ilgili paylaştığımız videoları izleyen misafirimiz vardır. Ama bizi yeni takibe başlayan misafirlerimize bilgi vermek adına özellikle misafirimizin yoğun şekilde tercih ettiği yüksek memnuniyet oranıyla geri dönüşü sebebiyle bir kez daha hatırlatmak istediğimiz Papillon Belleville'i tüm özellikleriyle hemen bir parantez açmak istiyorum. Burada hem çocuklu aileler için rengarenk bir dünya var. Isıtmalı havuzların bulunduğu kaydıraklar var. Papi çocuk kulübü var. Profesyonel bir ekiple hizmet veriyor. Tam bir çocuk dostu otel, tam bir aile oteli derken ikinci parantezi açıyorum. Balayı çiftlerimiz için eşiyle beraber sakin, dingin bir tatil geçirmek isteyen misafirimiz için de yine ayrı özel alanları bulunan, hemen ifade etmek isterim, yetişkinlere özel bir havuz alanı ve onların dinlenmesi için ayrı plaj alanı var. Bunu örnek olarak aktardım size. Bunun dışında bungalov odaları ağaçlar içerisinde, çok güzel bir bahçe içerisinde inanılmaz doğal bir atmosfer sunuyor size. Aynı zamanda ana bina odaları yine son derece lüks ve konforlu bir şekilde hazırlanmış durumda. Bunun dışında video içerisinde göstereceğim, tanıştıracağım sizi. Uzun yıllardır burada hizmet veren bir ekibi var. Zaten Papillon Belleville'den misafirimizin yüksek oranda memnuniyetle gelmesinden büyük sebeplerinden bir tanesi bir papillon konsepti olması ve bir konsept içerisinde gıda güvenliği açısından, hijyen ve temizlik açısından, sunum kalitesi açısından yüksek, uzun zamandır burada çalışan bir ekiple hizmet vermesi sonucu etki ediyor. Şimdi sabah erken saatler, hafif esintili bir sonbahar sabahında Papillon Belleville'e atmaya başlıyoruz. Özellikle önümüzdeki sömestr tatili, kış tatili için ısıtmalı havuzlarına vurgu yapacağım. Çocukların güzel zamanlar geçirdiği kaydıraklı havuzlar ısıtmalı şekilde hizmet veriyor. Aynı zamanda ısıtmalı kapalı havuz var. Yine bir önemli bilgi olarak altını çizelim. Çok lafı uzattım biliyorum. Papillon Belleville'e geldiğimde heyecanlanıyorum. Misafirimizin yüksek oranlı memnuniyetle dönmesi ve yoğun şekilde tercih edilmesi bu oteli tekrar size hatırlatma ihtiyacı doğuruyor bizde ve artık şöyle yapalım. Lobi resepsiyon alanından başlamak üzere hızlı bir şekilde Papillon Belleville'in özelliklerini size anlatarak ifade etmeye çalışalım. Lütfen siz de videoyu izlemeye başlarken aşağıdaki beğeni ve abone tuşlarına basarak YouTube kanalımızın daha fazla misafirimize ulaşmasına, etkileşiminin artmasına destek veriniz. Bu ricada bulunmak istiyorum ama daha önemli bir ricam var. Biz bütün bu videoları, bütün bu çalışmaları sizlerin rezervasyonunuzu bizden yaptığımız için sunuyoruz. Tatil ekibi olarak, ETS Tur'un yetkili satış acentesi olarak Papillon Belleville rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz. Bu takdir hakkınızı bizden yana kullanmanızı rica ediyoruz. Aşağıda açıklamalar kısmında iletişim bilgilerimizi yazmış bu durumdayız diyorum ve lobi resepsiyon alanına doğru yönelerek turumuza başlıyorum. Buyurun. Papillon Belleville keşfimize başlamak üzere lobi resepsiyonuna geldik. Tabii daha önceki videolarımızı izleyen misafirlerimiz yine böyle bir dejavu olacaklardır ama ilk defa izleyenler için yine açıklama gereği duyuyorum. Arkamda bungalov odalarının olduğu bölüm var ve resepsiyonun olduğu blokta ana bina olarak geçiyor. Gayet güzel, çok doğal bir atmosferde, çok da güzel bir sonbahar sabahında otele giriş yapmak üzere ilerliyoruz. Yine pırıl pırıl, böyle jilet gibi bir papillon ekibi bizi karşılıyor. Diğer papillon otellerinde olduğumuz gibi burada da tanıdık simalarla karşılaşıyoruz. Hem Sercan kardeşim hem Ali abim. Emircan, kusura bakma bir anda hatırlayamadım. Burada sizleri bekliyor olacaklar. Geldiğinizde aracınızdan inerken hem arabanızla ilgileniyorlar hem valizlerinizi alıyorlar. Bu sahneyi özellikle göstermek istiyorum. Çünkü onlar gizli kahramanlar. Gerçekten her zaman güler yüzleriyle, böyle pırıl pırıl halleriyle ve uzun yıllardır burada çalıştıkları için de hep böyle tanıdık simalarla karşılaşmak güzel oluyor. Onları sizle bir daha tanıştırmak istedim. Kolay gelsin abi. Görüşmek üzere. Hemen resepsiyona giriş yapalım. Bir resepsiyona giriş yaptığınızda da biraz düşük sesle konuşmaya çalışacağım. Sabah erken saatler. Yine bu alanla ilgili şöyle bir ifade kullanayım. Son derece sade ama bir o kadar şık, bir o kadar rahatlatıcı bir atmosferi var Papillon Belleville'in. Bir tarafta resepsiyon bölümü. Günaydın, kolay gelsin. Diğer tarafta yine misafir ilişkileri bölümü. Burada hem alakartlarla ilgili hem oteldeki diğer aktivitelerle ilgili arkadaşlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Kolay gelsin. Devam edelim. Hemen buradaki paravanların arkasında dinleneceğiniz koltuklar var. Bir barımız var. Kahvenizi sipariş verebileceğiniz. Esin Hanım'ı kaçırdık. Selam versey miydik acaba? Onu da videoların birini alsa mıydık acaba? Burası da Papillon Belleville'in az önce bahsettiğim sade şıklık ve son derece rahat atmosferiyle lobi bölümü. Tabii alt katta da dinlenme alanları var. Teras bölümü de var. Gayet güzel bir alan. Lobby bar sabah 9'da açılıyor, gece 24'e kadar hizmet veriyor. Ama alt katta hani bir dinlenme bölümü var daha dedim ya, orada Mirage bar var. Orası 24 saat açık. Hemen bir alt katta merdiven inince orayı da göstereceğim birazdan. Yani tesiste 24 saat açık bir barın olduğunu burada belirtmek istedim. Lobby alanının dışında tabii isterseniz özellikle sigara kullanan misafirlerimiz buradaki çok güzel çam ağaçlarının altındaki atmosferiyle teras kısmında kullanabilirler. Çok ferah. Gerçekten buraya çıktığınız zaman böyle bir
çam kokusu sizi karşılıyor. Burayı da göstermiş olalım. Yine çok güzel rahat koltuklar var. Güneş yükseldiğinde şemsiyeler açılıyor. Hemen köşede yine dekoratif gölge altında rahat koltuklar da var. Gayet sade ama son derece rahat. Altını çizerek söylemek istiyorum. Tam bir aile ortamı zaten. Papillon Belleville'de de diğer papilyonlarda olduğu gibi. Akşam saatlerinde burada piyano dinletisi de size eşlik edecektir. Özellikle gece 12'ye kadar burada kış aylarında da misafirlerin yoğunlukla sohbet ettiği bir alan olarak kullanılıyor. Şimdi bahsettiğim Mirage bardan, yani 24 saat açık barın olduğu bölümden anlatımda devam edelim. Aşağı ineceğiz. Oradan da bahçeye çıkacağız. Efendim şimdi resepsiyon lobi alanından bir merdiven aşağı indiğimizde sizi fitness center karşılayacak. Şimdi sabah erken saatte de fitness'tan başlanır mı diyeceksiniz. Aslında ben önce kahvaltı salonuna geçecektim. Ana restoranla ilgili kahvaltı sunumunu gösterecektim. Buradan oraya devam edeceğim. Şimdi burası bir anda karşıma çıkınca göstermek istedim size çünkü çok nitelikli. Gerçekten Papillon Belleville'deki fitness salonu size özellikle spor yapan misafirlerimize inanılmaz güzel bir ortam sunuyor. İhtiyaç duyacağınız tüm aletler var. İster kardiyo yapın, ister vücut geliştirmeyle uğraşıyor olun. Her şey fazla ve gayet teknolojik bir şekilde Life Fitness marka, çok profesyonel bir markadır. Bilen kullanan misafirimiz vardır. Gördüğünüz gibi istasyonlar, dumbbell setleri, kardiyo aletleri, onlar pencerenin önünde koşu bantları vesaire. Ve sabah erken saatten itibaren burada misafirler bulunuyor çünkü Papillon Belleville bu anlamda tercih edilen otellerden bir tanesi. Hemen yan tarafta da spa merkezi var. Yine Papillon, Zeugma ve Ayşe'de bahsetmiştim. Reborn gerçekten çok donanımlı bir spa merkezi olarak misafirlerinizi bekliyor. İsterseniz buradan kahvaltı yok ne yapalım? Şu an bahçeye doğru bir çıkalım sonra kahvaltı salonuna geçelim. Buyurun. Tabii ki Papillon Belleville'de çok dekoratif, çok güzel bir ısıtmalı kapalı havuz var. Dışarıdaki ısıtmalı havuzların yeri ayrı. Onlardan biraz bahsettik ama kapalı ısıtmalı havuz özellikle kış aylarına gelen misafirlerimizin çok tercih ettiği bir bölüm oluyor. Çok dekoratif, güzel bir ortamı var. Hemen karşıda köşede bir jacuzzi'si var. Misafirlerimiz olduğu için o çok rahatsız etmek istemiyorum ama buradan görüntüleri size bu şekilde aktarmak istedim. Dinlenmek için, kapalı havuz keyfi yapmak için Papillon Belleville'de büyük keyifle bir kullanım alanı sunulduğunu göstermek istedim. Hemen sol tarafta da küçük bir bebek havuzu var. Aynı zamanda Reborn Spa merkezine de buradan geçebiliyorsunuz. Tabii ki can kurtaran arkadaşlarımız da her daim burada misafirlerimize eşlik ediyor. Onlara refakat ediyor. Kolay gelsin. İsterseniz buradan da hemen Reborn'a geçelim. Reborn'u da gösterelim size. Oradan devam ederiz. Özellikle sonbahar ve kış aylarında bu alanlar çok kullanıldığı için ben de size bilgi vermek istedim, size göstermek istedim. Videoyu izlemeye devam ederken beğeni ve abone tuşlarına basarsanız beni çok mutlu edersiniz. YouTube kanalına destek olmuş olursunuz diyelim ve Reborn'a doğru devam edelim. Efendim buyurun lütfen. Çok hoş kokular ve çok hoş bir ambiyansla, rahatlatıcı bir ambiyansla sizleri bekleyen Reborn Spa'dan bahsedeceğim. Tabii daha önceki Papillon Otel çekimlerimizde, Zeugma'da, Ayşe'da ve daha önceki Papillon Belleville çekimlerimizden Reborn'u hatırlayan olacaktır. Gerçekten çok rahatlatıcı ve tam donanımlı bir spa merkezi burası. Misafirlerimiz Reborn'da sauna, hamam, buhar odası, dinlenme alanlarını konsept halinde kullanabiliyorlar. Ve bunun dışında profesyonel bir ekip onlara bakım hizmetleri de sunuyor. Yine bir menüden ister masaj paketlerini, ister cilt bakım paketlerinizi, hatta özel üniteler de var. İşte metabolizma hızlandıran soğutucu cihazlar falan var. Onları da Reborn'da bulabilirsiniz. Çok kısa göstermeye çalışacağım size. Kısa bir tur atacağız ve Papillon Belleville keşfine devam edeceğiz. Buyurun. Şimdi burada hem dinlenme alanları hem de sauna ve buhar bölümü var. Sabah erken saatler yine misafirler gelmeden şöyle rahat rahat gösterme şansımız olsun. Gayet temiz, gayet steril. Hani gönül rahatlıkla kullanabileceğiniz özelliklere sahip. Bunun dışında burada duş alanları var. Benim en sevdiğim şok duş burada. Kovadan buz gibi su dökülüyor saunadan sonra. Burada dinlenebiliyorsunuz. Ve sauna ile buhar odasının dışında tabii ki bir de hamam bölümü var. Orayı da hızlıca göstereyim ben size. Arkamıza döndüğümüzde kolay gelsin, merhaba. Sağ olun efendim, merhaba. Hemen hamama da şöyle bir göz atalım. Sonra size pek hani her yerde olmayan özellikle bir bölüm göstereceğim. Önce saunaya bir göz atalım. Özür dilerim, hamama bir göz atalım. Efendim şimdi Papillon Belleville'de başka otellerde, başka spa merkezlerinde rastlamadığınız özellikle bir yer göstereceğim size. Cryo sauna. Doğru mu söyledim? Cryo sauna. Cryo saunaya geldiğinizde bakın sizi nasıl bir yer bekliyor. Fevzi kardeşim kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş Nasılsın, iyi misin? Sağ olun, size nasılsınız? Sağ olun. Bakın burada böyle bir cihaz var. Space Cabin. Uzaya gönderiyor sizi. Evet. Özelliği nedir? Bize bahseder misin? Özelliği, en büyük özelliği kendisinin
eksi 190 dereceye kadar düşmesi. Bu da insan sağlığı için özellikle birkaç defa yaptırdığı zaman metabolizmayı hızlandırması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi. Fevzi ne yaptın sen ya? 190 derecede insan kaç dakika durabilir ki bunun içinde? Maksimum 3 dakika durabiliyorlar. 3 dakika Evet. durabiliyor. Eksi 190'da. Eksi Sonra buz kalıbı olarak çıkıyor ama. Öyle Yok, mi? yok hayır. Bizim Yok. ayakkabılarımız var. Bu Ha. şekilde çünkü donma ayaktan başladığı için Evet. biz özellikle onu giydiriyoruz. Bir Ve gösterelim. kabinin içine bu şekilde misafir çıktığı zaman Tamam. buradan da ayarını yapıyoruz. Derecesini Bu ayarını. ayarlıyorsun. Sadece baş kısmı Dışarıda kalıyor. dışarıda kalıyor. Elleri şu şekilde kalması gerekiyor. Çünkü parmak uçları önemli donma açısından. Ve dönerek bu şekilde eksi 190 derecenin içinde Bu metabolizmayı hızlandırıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Misafirlerimiz diyor ki gerçekten bunun için girenler var. 10 defa 10 seans yaptırıyor ve ben hasta olmuyorum. Kışın bir daha grip falan hiçbir şey olmuyor. Gerçekten güçlendiriyor. İçinde unuttuğunuz kimse olmadı değil mi şimdiye kadar? Özellikle Ya burada eksi 190 deyince benim gözüm korktu bir anda. İnsan bunun içinde bayağı... denemenizi tavsiye ederim. İlk baş biraz zor gelebilir ama gerçekten çıkınca wow diyeceksiniz. Tamam, zaman bulursam denerim. Teşekkür ederim. Kolay Çok gelsin. sağ olun. Evet. Kolay gelsin. Efendim Papillon Belleville'de Reborn Spa Merkezi'nde cilt bakım odasındayız. Burayı özellikle göstermek istiyorum. Çünkü düzenli olarak cilt bakımı yaptıran hanımefendi misafirlerimiz olabiliyor. Ve onların bu bakımlarını aksatmamaları için Papillon Belleville profesyonel arkadaşlarımız eşliğinde ve dünyanın en önde gelen markalarını kullanarak, tabii marka seçenekleri var. Bunları siz tercih edebilirsiniz. Yan taraftaki dolapta da Talgo marka ürünler var. Burada farklı ürünler var. Bunları seçebiliyorsunuz ve tabii ki ekstra ücretli olmak kaydıyla cilt bakımı programımızı aksatmadan Papillon Belleville'de tatilinize devam edebiliyorsunuz. Kısacık da olsa bu alanla ilgili bahsetmek istedim. Özellikle hanımefendi misafirlerimizin dikkatini çekeceğini düşündüğüm için. Yine Papillon Belleville'de Reborn Spa Merkezi'ndeki masaj bölümleriyle ilgili kısaca fikir vermek için burayı size gösterdim. Aslında burası VIP bir oda. Yani çift misafirlerimizin, balayı çiftlerimizin özellikle beraber sohbet ederek masaj yaptırmak istediklerinde burası onlara özel ayrılıyor. Genel olarak diğer masaj odalarının da yapısıyla ilgili size fikir vermesi adına aslında burayı göstermek istedim. Bakın ne kadar titizlikle hazırlanmış bir alan. Burası tabii ekstra bir ücret karşılığı misafirlerimize sunuluyor ama çift gelen misafirimizin dikkatini çekeceğini düşündüğüm için burayı göstermek istedim. Genel anlamda diğer masaj odaları da hemen hemen aynı dekorasyonda sizi bekliyor. Tabii tek kişilik olan masaj salonları var. Burayı ben sadece şöyle bir dekorasyonu gösterelim niyetiyle sizlere sundum. Çok güzel camla çevrilmiş bir duş alanı var. Jacuzzi'si var, dinlenme koltukları var ve sohbet ederek masaj yaptırabileceğiniz masaj yatakları var. VIP masaj odasında. Artık buradan yavaş yavaş ayrılarak turumuza devam edebiliriz. Şu anda lobi ve resepsiyon bölümünün hemen bir alt katındayız. Bir merdiven indiğinizde oradaki koltukların rahat dinlendirici alanlara alternatif olarak özellikle serin kış aylarında, sonbahar aylarına geldiğinizde Papillon Belleville Lounge'da kullanabilirsiniz. Çok şık bir alan, lüks bir alan ve burada eşinizle, ailenizle, arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz güzel bir mekan oluşturulmuş. Bilardo masaları var, masa tenisi bölümü var. Aynı zamanda çok rahat koltukları var. Gerçekten şık, güzel bir bölüm. Hemen karşıda Reborn Spa Merkezi var. Orayı ayrıyeten gezdireceğim, göstereceğim size. Oradan da bahçeye çıkabiliyorsunuz. Bu arada hemen yan tarafta da 24 saat açık olan Mirage Bar var. Şimdi buradan oraya geçiyorum zaten. Ama özellikle Papillon Belleville Lounge'u göstermeden de geçmek istemedim. Çünkü gayet hoş dinlence alanı olarak burayı kullanabilirsiniz. Tabii tesisteki alakart restoranlardan 2 tanesi de bu bölümde yer alıyor diyelim. Ve buradan isterseniz Mirage Bar'a geçelim. Bir de orayı gösterelim size. Şimdi Mirage'a geldik. Deminden beri bahsediyorum. 24 saat açık barımızın bulunduğu alan burası. Tabii kendi içinde farklı özellikleri de var. Öncelikle az önce gösterdiğim Papillon Belleville Lounge'un hemen şöyle 10 metre yanındayız artık. Bir dinlenme alanı olarak daha göstereceğim burayı size. Barın 24 saat açık olması tabii Mirage'ın en çok kullanılan noktalardan birisi olmasına sebep oluyor. Çok da güzel bir teras bahçe kısmı var. Birazdan göstereceğim. Önce bu gayet dekoratif oturma dinlenme alanını göstermek istiyorum. Mirage'ın bir başka özelliği akşam saatlerinde İtalyan alakart olarak hizmet veriliyor. Bakın buradaki masalar gayet güzel dekorasyonu, servisleri atılıyor ve gördüğünüz gibi bu alanlarda misafirlerimize bir alakart restoran özelliğiyle servis veriliyor. Saat akşam 19 ila 22 arasında zannediyorum. Onun dışında öğleden sonra saatlerinde burada bir patisserie bölümü var. Şu anda dolap boş ama sabah erken saatler olduğu için birazdan orayı da hazırlayacaklar ve ben size dolu halinde göstereceğim. Diyelim şimdi lobi alanından, resepsiyon alanından aşağı indik. Şöyle kısa bir tur yaptık. Mirage'a geldik. Sabah saatleri arkadaşlarımız hazırlık yaparken biz de burayı size gösterdikten sonra 24 saat açık olduğunu hatırlattıktan sonra bahçeye çıkıyoruz. Mirage'dan çıktık. Enfes bir sonbahar havasında Papillon Belleville'in dış alanlarını keşfe başlamak üzere
ana havuzun olduğu yere ulaştık. Bu arada otelin genel yapısında zannediyorum anlamış oldunuz. Lobi resepsiyon alanından bir kat aşağı indiğimizde bir lounge alanı, dinlenme alanı, Miraj 24 saat açık barımız ve işte ana havuzun olduğu yer. Tabi burada anlatacak çok şey var. Hemen amfiteyatronun şov sahnesinin yanındayız. Onun arkasında pool bar ve food court var. Daha doğrusu öğle saatlerinde snack sunumların yapıldığı, açık büfe sunumların yapıldığı bir alan var. Bu tarafta food court var. Burada yine öğlen saatlerinde göstereceğim size pizzalar, makarnalar, salatalar, işte gözleme, waffle vesaire hepsi burada sunuluyor. Bunun dışında sahil tarafında inanılmaz güzel bir hamburger, burger house var. Oradan bahsedeceğiz. İsterseniz şöyle bir bahçede tur yapalım, sonra devam edelim. Şimdi şöyle bir karar verdim. Turuma devam edeceğim. Çok güzel bir bahçe görüntüsü, inanılmaz güzel bir atmosfer var ama isterseniz hemen üst katta ana restoran var. Sabah erken saatler bir kahvaltı sunumunu gösterelim size. Akşam saatlerinde ana restorana tekrar gideceğiz ve yemek sunumuyla ilgili fikir vereceğiz size ama güzel valla börek kokuları falan geldi. Bizim de biraz enerjiye ihtiyacımız var. Kahvaltı salonuna çıkalım. Kahvaltı sunumuyla ilgili size fikir verelim. Daha sonra bu güzel bahçede turumuza devam edeceğiz. Bakar mısınız güzelliğe ya? Sabah saatlerinde özellikle Papillon Belleville'de sabah yürüyüşlerini ihmal etmeyin. Burada gerçekten özellikle bungalov odaların arka tarafında öyle güzel bir atmosfer var ki yani buradan şöyle aralardan yürüyüş yollarından sahile doğru her tür ortalama 750-800 metre hatta 1 kilometre sürüyor. Yani böyle bir 4-5 tur atıp sabah 1 saatlik bir yürüyüşle Papillon Belleville'de yenilendiğinizi, tazelendiğinizi hissedersiniz. Çok güzel bir atmosferi var, çok relax bir atmosferi var. Biz buraya geldiğimiz zaman kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Tekrar gelen misafirlerimizden de onların da kendilerini böyle hissettiğini düşünüyorum. Lafı çok uzatmayalım. Burayı çok seviyorum. Heyecanımı da zaten siz burada görüyorsunuz. Benim de memnuniyetimi görüyorsunuz. Misafirlerimizin de memnuniyetini biz görüyoruz. Diyelim şimdi kahvaltı süresini göstermek üzere hemen yukarıya doğru ilerliyorum. Şu anda Papillon Belleville'de tabii sabah erken saatler. Biz de keşfimize başladık. Ama isterseniz size ana restoranla ilgili fikir vermek üzere hem de kahvaltı büfesiyle ilgili fikir vermek üzere kısa bir tur yapalım. Burası kahvaltı, öğle ve akşam yemekleriyle beraber gece büfelerinde sunulduğu, yine konsept halinde açık büfe olarak bir servisin verildiği ana restoran bölümü. Hemen arka tarafta çocuk büfesi var, çocuk restoranı var. Orayı da ayrıyeten akşam saatlerinde detaylıca göstereceğim size. Kısa bir tur yapacağız. Akşam saatlerinde açık büfe sunumunu daha detaylı anlatacağız. Bu arada otelin genel aktivite ve animasyon programı ile ilgili boardları da burada restorana giriş sırasında şöyle kısaca bir gözlemleyerek giriş yapabilirsiniz. Devam et. Kaçamaz. Kaçamaz. Ne yapıyorsun Adem abi? Sağ ol. Vallahi giriş yapar yapmaz geçen seneki videomuzdan zaten Adem şefimizi hatırlarsınız. Biz bir günaydın diyerek onun enerjisiyle başlayalım. Nasılsın, iyi misin abi? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Şöyle bir sabah kahvaltı büfesini göstereceğiz. Sonra akşam tekrar geleceğiz. Tamam, sıkıntı. Papillon Belleville'de kahvaltı büfesini gösterirken bir köşeye dikkatini çekmek istiyorum. Bakın burada hem çok güzel taze smoothie'ler, meyvelerden, sebzelerden güzel smoothie'ler yapılıyor. Ayrıca çok lezzetli çaylar taze demlenerek misafirimize sunuluyor. Kolay gelsin, günaydın. Hem sizin ihtiyaç duyacağınız bu dinlendirici olabilir, sindirimi kolaylaştırıcı olabilir, rahatlatıcı olabilir veya tabii damak zevkinize göre nane limon çayı veya işte meyveli çaylar da burada anlık olarak taze bir şekilde demleniyor ve size sağlık çayı olarak sunuluyor. Hemen yan tarafta da smoothie'ler var. Burada da yine sizin damak zevkinize göre ya da işte arzu ettiğiniz şekilde lezzetlerde meyvelerden muz, havuç, elma artık ne arzu ederseniz anlık olarak Merve Hanım hazırlıyor ve hemen sizin için sunuyor. Bence gayet güzel bir bölüm olmuş burası da. Efendim Papillon Belleville'de kısa bir kahvaltı büfesi sunumundan sonra size fikir verdiğimi düşünüyorum ana restoranla ilgili. Tabii ki akşam saatlerinde tekrar ana restorana geleceğiz ve akşam büfesiyle ilgili detaylı bir sunumumuz olacak. Şimdi
Çok güzel bir bahçeye çıktık artık. Sabah saatlerinde Papillon Belleville'in bu güzel bahçesinde bir yürüyüş yapacağız. Havuz alanlarını görüntüleyeceğiz. Papi Çocuk Kulübü'ne gideceğiz. Rengarenk havuzların kaydakların olduğu bölümleri göreceğiz. Çocuksuz gelen misafirlerimizin kullanabileceği adult, yetişkinlere özel bölümler, havuzlar var. Oraları göstereceğiz size. Ama önce bu güzel bahçeden biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle sabah saatlerinde Papillon Belleville'de yürüyüş yapmak için inanılmaz güzel bir ortamı sizi beklediğini göstermek istedim. Burada bungalov odaların bulunduğu alandan havuzların etrafından sahilden dolaştığınızda ortalama 1 kilometreyi tamamlamış oluyorsunuz. Yani sabah şöyle bir 3-4 tur atsanız inanılmaz güzel bir spor seansı yapmış olursunuz. Yürüyüş seansı yapmış olursunuz diyelim. Şimdi burada 2 tane önemli nokta var. Birincisi Papillon Belleville'de günlük aktiviteler buradaki panoda aslında birkaç yerde var ama kapıdan çıkar çıkmaz lobi resepsiyondan sonra ilk bölüm sizi karşılamış olacak. Tabii gün içerisinde ilgi duyduğunuz aktiviteye göre kendinizi planlayabilirsiniz. Havuz oyunları var, jimnastik var, işte futbol aktivitesi var, beach volley var. Bunların hepsinin saatleri burada yazıyor. Siz de ilgi duyduğunuz aktiviteye göre plan yapabilirsiniz. Ancak şimdi Papillon Belleville neticede bir aile oteli. Özellikle çocuklara gelen misafirlerimiz Cuma günlerine denk geldiyseniz eğer Kiss Karnavalı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu rengarenk bir kortejle başlayan, kostümlü bir kortejle başlayan, çocukların kendilerini eğlenceli bir ortamda bulacakları aktivite olarak gösterilebilir. Bütün Papillon otellerde her cuma çocuk karnavalı yapılıyor ve ailenizle beraber, yani yetişkinlerle beraber, anne babalar ve çocuklar hep beraber bu karnavala katılabiliyorlar. Aklınızda bulunsun. Akşam yemekten ve şovdan sonra, amfiteyatro şovdan sonra çocuk karnavalı başlıyor cuma günleri. Bunun dışında yine amfiteyatrodaki şov programları da burada sergileniyor. Uzun anlattım biraz ama olsun, aktivitelerle ilgili bilginiz olsun istedim. Buradan da sahile ve havuza doğru ilerlerken havlunuzu alabileceğiniz bir bölüm var. Havlu deski. Yine sabah 8'de açılıyor, akşam saat 7'ye kadar havlularınızı buradan alabiliyorsunuz. Ve devam ettiğinizde de hemen sağ tarafımızda ana havuz var. Sonra çocuk kulübü var, Papi Kids Kulüp, orası rengarenk bir dünya. Ve diğer tarafta da yetişkinler özel havuz var. Şimdi isterseniz ana havuza doğru ilerleyelim ama önce şu bahçenin güzelliğini bir daha gösterelim. Hani az önce anlatmıştım. Gerçekten sabah yürüyüşleri, akşam yürüyüşleri. Burada bazen ben görüyorum anneler, bebekler özellikle çim alanlarda böyle küçük piknik alanları yaratıyorlar kendilerine ve bu güzel bahçenin tadını çıkarıyorlar. Bungalovların aralarında da çok güzel böyle çim alanlar var. Bence gayet güzel bir ambiyansı var. Buradan karşıya doğru baktığımızda şöyle göstermek istiyorum. Amfiteyatronun bulunduğu alandayız. Sol tarafımızda Paco var. Kahve almak isteyen misafirlerimiz yine Papillonların kahve markası, kahve konsepti Paco'dan siparişlerini verebilirler. Ve açık büfe olarak öğlen saat 12'de sinek sunmanın yapıldığı bölüm var. Sonrasında da ana havuz var. Kısaca bahsettim. İsterseniz ana havuza doğru ilerleyelim ve havuz görüntüleriyle sizlere bilgi vermeye devam edelim. Efendim ilk durağımız Paco oldu. Tabii Papillonlarda sabah yürüyüşü sırasında, tatiliniz esnasında da muhtemelen ilk durağınız burası olacaktır diye düşünüyorum. Daha önce bahsetmiştim hem Belleville videolarımızda hem Ayşa'da ve Zeugma'da Papillonların kendi kahve konsepti, yüksek kalitede kahve çekirdeklerinden hazırlanarak misafirlere sunulan kahveler var burada. İkinci nesil kahveler, üçüncü nesil kahveler, cappuccinolar, latteler, espressolar veya filtre kahve nasıl arzu ederseniz buradan kahvenizi sipariş verebiliyorsunuz. İster take away karton bardakta, isterseniz masalara oturup porselen bardaklarda siparişlerinizi verebilirsiniz. Size göstermek istedik. Biz de birer Amerikanlı içerek hemen havuzlara doğru devam edeceğiz. Efendim şimdi ana havuza geldik. Hemen karşımıza gördüğümüz bölümde ana restoranda kahvaltı sunumu ile ilgili bir fikir vermiştik. Yine resepsiyonun bulunduğu ve dinlenme alanlarının bulunduğu hemen şurada kahverengi çatısıyla görülen ana binanın altındaydı. Şu anda bulunduğumuz ana havuz tesisteki tüm misafirlerimizin kullanımına açık olan havuz ve gördüğünüz gibi sabah saatlerinde işte su jimnastiğiyle başlayan aktivite, gerçekten çok güzel bir görüntü. Hemen merak edilen soruları yavaş yavaş yanıtlamaya başlayalım. Buradaki şezlonglara servis var mı sorusundan bahsedeceğiz. Hemen yanındaki şezlonglarda bulunan kare kodlarla bu sorunuzu yanıtlayalım. Papillon Belleville'de havuz etrafındaki şezlonglara garson arkadaşlarımız tarafından çiçek servisinin yapıldığını bu şekilde gösterelim. Ana havuzun bir başka güzel özelliği denize birkaç adım mesafede olması. Yani denize mi gireceğim, havuza mı gireceğim sorunuza kafanızı karıştırmasına gerek yok.
Buradaki şezlongları kullanırken ister havuza ister birkaç adım mesafede denize girebilirsiniz. Tabii ki orada da şezlonglar var. Hemen şuradan gösterelim, buyurun. Papillon Belleville'in en güzel özelliklerinden bir tanesi denize çok yakın olması, denize birkaç adım mesafede olması. Bu arada uzun uzadıya bir sahil alanında çok sayıda şezlong var ve kendinize şezlong ayırmanıza gerek de yok. Çünkü yeterince, hatta fazla sayıda şezlonglar var burada. Dolayısıyla misafirlerimiz tatilleri sırasında denize ulaşmak istediklerinde sadece birkaç adımda havuzun yanından plaja inebiliyorlar ve deniz keyfi yapabiliyorlar. Şimdi ana havuzu anlattıktan sonra isterseniz çocukların renkli dünyasına Puppy Kids Club'a geçelim ve ısıtmalı kaydıraklı havuzun bulunduğu alanları size gösterelim. Buyurun lütfen. Ana havuzun hemen birkaç metre yanında bir bebek havuzu var. Bu havuzun birinci özelliği, ebeveynlerin ana havuzda keyif yaparken bebek havuzuna çok yakın bir mesafede ulaşabiliyor olması. İkinci özelliği ısıtmalı olması. Yani havalar serinlemeye başladıktan itibaren bu alan ısıtmalı olarak hizmet veriyor ve Puppy Çocuk Kulübü'nün sınırları içerisinde yer alıyor. Bakın zaten diğer kaydırakları da yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Tüm oradaki havuzları ısıtmalı olarak anlatacağım size birazdan ve bebek havuzuyla başlıyoruz. Tabii bu havuzların dışında lütfen unutmayın, bir de kapalı ısıtmalı havuz var. Onu ayrıyeten göstereceğim, anlatacağım zaten size. Şimdi Puppy Çocuk Kulübü'ne doğru devam ediyoruz. Şu anda Papillon Belleville'in en hareketli barlarından birisi olan Blue Bar'dayız. Burası ana havuzun hemen yanı başında. Tabii ana havuzda gün içerisinde aktiviteler yapılıyor. Hem su sporları hem de havuz etrafında animasyon programları devam ediyor. Bu arada misafirler bir şeyler içmek istediklerinde Blue Bar'a gelebilirler. Burada konsept halinde birçok marka premium içecek sunuluyor. Alkollü, alkolsüz. Kolay gelsin Ramazan. Aynı zamanda yine papillonların imza kokteylleri, yine papillonlara özel üretilmiş meyve şuruplarıyla, aromalarla hazırlanarak barmen arkadaşlarımız sunumlarını yapıyorlar. Şimdi tabii çok merak ediyorsunuz. Ben hep saydım ama yine kısaca belirtmek istiyorum fikir vermek adına. Burada premium marka içecekler, Chivas grubu. Chivas kaç yıllığa kadar dahil var konsepte Ramazan? 18 yıllığa kadar. 18 yıllığa kadar Chivas var. Hani merak edildiği için bunu bilgi anlamında söylemek istiyorum. Bence imza kokteylleri çok daha güzel. Mesela Bodrum with no rum diyor ya, müthiş, bayıldım. Mutlaka deneyin. Fesleğenli çok hoş bir kokteyl. Bunun dışında işte Jim Beam'ler var, Black Label'lar var, Gordon Gin'ler var, Absolut vodkalar var. Bira içmek isterseniz yardımcı olur musun Ramazan? Hangi biralar var? Biralar Efes, Bat, Efes, Bat, Bomonti. Bomonti ve yaz sezonunda şişe olarak da veriliyor. Yalnız sonbahar aylarında bu değişebiliyor, bilginiz olsun. Ancak meşrubatlar kutu. Yani burada kola içmek isterseniz, Ice tea içmek isterseniz, işte Sprite falan, bunların hepsi kutu servisi yapılıyor. Ramazan bir gösterir misin kutu servisi? Şu anda kola içmek isteyen, meşrubat içmek isteyenleri bu şekilde değil mi? Tamam. Normal kola. Peki bu arada ben şöyle bilgi vermek istiyorum size. Masalarda otururken Blue Bar özelinde cam bardakta servis alabiliyorsunuz. Biranızı ve kokteyllerinizi. Ancak şezlonglarınızdan sipariş verirseniz genel olarak polikarbon bardaklar kullanılıyor. Bundan not olarak videomuza ekleyelim ve yavaş yavaş turumuza, keşfimize devam edelim. Yavaş yavaş çocukların renkli dünyasına giriş yaptık. Papillon Belleville'de kaydıraklı havuzlar 2 bölümden oluşuyor. Bir tanesi burada gördüğümüz rengarenk kaydırakların olduğu bölüm. İkincisi ise bakın hemen şuradan görünüyor. Puppy Çocuk Kulübü'nün içinde olan daha küçük kaydırakların olduğu bölüm. Şimdi ikisini anlatacağım size. Ama burada özellikle belirtmek istediğimiz nokta bu havuzların serin havalarda ısıtmalı olarak hizmet verdiği. Hem kaydıraklı havuzlar hem de burada gördüğümüz dekoratif havuz ısıtmalı olarak hizmet veriyor. Dolayısıyla Papillon Belleville'e sonbahar aylarında, sömestr tatillerinde serin havalarda geldiğinizde bu alandaki havuzların hepsinin ısıtmalı olduğunu unutmayın. Bence çok önemli bir özellik. Daha önce ben birçok defa anlatmıştım. Ama Papillon Belleville'i ilk defa inceleyen misafirlerimize bunu özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Şuradaki havuz gerçekten çok güzel. Bir tarafta çocuklar kayarken, eğlenirken ebeveynlerimiz de, anne baba da burada dinlenebilir, keyif yapabilir. Hemen karşıda bir bar var. Oradaki barda da yine konsept halinde içeceklerinizi alabilirsiniz. Çayınız, kahveniz, alkollü ve alkolsüz içecekleriniz sizlere sunuluyor. Şimdi buradan da yavaş yavaş çocuklar için planlanan diğer aktivitenin olduğu bölüme geçeceğiz. Efendim şimdi Puppy Kids Kulübe giriş yapıyoruz. Hala elimizde kahvemiz var. Paco'nun kahvesini bırakamadık vallahi. Tadına doyamıyoruz. Şimdi Puppy Kids Kulübe girdiğinizde önce sizi sağ tarafta küçük kaydırakların bulunduğu bir oyun alanı karşılıyor. Yani minik misafirlerin, büyük kaydırakları kullanamayan çocukların oyun alanı burası. Ve bu alanın da ısıtmalı olduğunu bir kez daha hatırlatalım.
bilgi olarak bunu size sunalım. Papi Çocuk Kulübü'ne geldiğiniz zaman tabii aktivitelerle ilgili burada size bir bilgilendirme bölümü hazırlanmış. 4 yaştan 12 yaşa kadar çocukları kabul eden bir çocuk kulübü burası. Ve içeride tamamen korunaklı alanda farklı farklı aktivite odaları var. Bunlarla ilgili görüntüler aktarmak istiyorum size. Lego odaları, sinema odaları, uyku odaları, aktivite odaları. Eğer isterseniz bakın dışarıda çocuk oyun parkı var, ayrıyeten planlanmış. Bu alanları kısaca göstermek üzere bir tur yapmak istiyorum. Çocuklar ister içerideki aktivitelere, isterlerse dışarıdaki aktivitelere katılabilirler. Gerçekten çok keyifli bir alan. Bu yumuşak zeminli bölümde üstü güneşten korunmuş alanların olması çok güzel olmuş. Şu anda bir aktivite gerçekleştiriliyor. Birazdan orayı yakından görüntülemeye çalışacağım. Burada kaydıraklar, salıncaklar ve Şirek eşeği, o da yine sizi karşılıyor. Bu tarafta kum havuzu var ve ayrıyeten zıp zıp alanı, yumuşak zeminli oyun alanı da yine burada rengarenk bir dünya şekliyle çocuklara sunulmuş. İster havuz seviyor olsunlar, ister mini kulüpte eğlenmek istiyor olsunlar. Bence buradan vazgeçemeyecekler. Küçük kaydırakların bulunduğu ısıtmalı havuz özelliğindeki bölümü bir kez daha buradan gösterelim. Sonra da aktivite odalarında biraz turlayalım. Papillon Belleville'in aileler tarafından en çok tercih edilmesine sebep olacak noktadan bir tanesi şu anda sizlere gösterdiğim bar bölümü. Bakın burası Papi Çocuk Kulübü'nün hemen yanı başında, hatta yakından göstereyim. Burada ısıtmalı havuzun bulunduğu alan var. Hemen şurada kaydıraklı havuzlar var. Bakın burada yine ısıtmalı küçük kaydırakların bulunduğu alan ve Papi Çocuk Kulübü var. Ve sizler hemen buradaki bara geldiğinizde hem alkollü alkolsüz bazı içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Yani lobby bar kadar ya da pool bar kadar geniş bir konsept değil ama biranızı, şarabınızı, yine alkolsüz içeceklerinizi sipariş verebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra dondurma servisi var buradaki barda. Çok şık masalarıyla, koltuklarıyla, daha da önemlisi denize girmek istediğinizde bakar mısınız? Sadece birkaç adımda denize ulaşabiliyorsunuz. Çocuklar burada deniz keyfi yapıyorlar. Kumdan, sığdan derine doğru yürüyerek girebiliyorlar. Gerçekten bence çok büyük bir rahatlık. Denizin hemen yanı başındaki bistro masalar çok keyifli olmuş. Papillon Belleville'in bu noktası aslında geçtiğimiz videolarda bu kadar efektif değildi. Yani biraz daha sade bir sunum vardı burada. Ama şimdi bu koltukların gelmesi, bistro masaların konulması. Yani şahsen ben ailemle geldiğimde mesela çocuklar havuzdalar. Onlarla biraz haşır neşir olduktan sonra dinlenmek istediğinizde hani baba için gazetesini ya da haberleri okumak için telefonunu eline alıp birasını söyleyip burada keyif yapabileceği bir nokta olarak gösterebilirim. Denize yakın olması da daha büyük bir avantaj. Hemen 2 adımda denize girebiliyor olması. Tekrar söylüyorum ama bence çok efektif bir nokta. Her şeyinizin altında. Burayı da işaretleyelim ve tekrar turumuza, keşfine devam edelim. Bu arada lütfen rica ediyorum, Papillon Belleville'de rezervasyon yapmaya karar verdiyseniz tatil ümekimizi tercih edin. Aşağıda açıklama kısmında iletişim bilgilerimiz var. Biz ETS Tur'un yetkili satış acentesiyiz ve tüm bu sunumları, tüm bu videoları rezervasyonunuzu Tatilium ekibimizden yaptırmanız için gerçekleştiriyoruz. Hiçbir fiyat farkı olmadan Papillon Belleville rezervasyonunuzu bizden yaptırabilirsiniz efendim. Aklınızda bulunsun diyelim. Şimdi buradan da relax havuza gideceğiz. Ya çocuklarla değil de sadece eşinizle geldiyseniz işte o zaman çocukların kabul edilmediği relax havuz özelliğiyle, dinlendirici özelliğiyle bir başka havuza doğru turuma devam ediyorum. Efendim Papillon Belleville'de misafirlerimiz beklentilerine göre ya da o anki hissiyatlarına göre havuz seçimi yapabiliyorlar. Videomuzun ilk kısmında ana havuzu gösterdik size. Sabah su oyunları, su jimnastiği, su topu maçları gibi aktivitelerin yapıldığı havuz ana havuzdu. Sonra çocukların rengarenk dünyasına gittik, kaydıraklı havuzları gösterdik. Oradaki havuzların ısıtmalı özelliğinden bahsettik. Şimdi ise relax havuza geldik. Burası tabii ki dinlenmek isteyen misafirimizi ağırlayan artı 16 yaş konseptinde son derece dekoratif, güzel bir havuz. Sessiz bir şekilde burada kitap okumak isteyen, güneşlenmek isteyen, dinlenmek isteyen misafirlerimiz relax havuzu kullanabiliyorlar. Burada palmiyelerin altında gayet güzel bir şekilde yine şezlonglara servis yapabilme özelliğiyle icebox'lar da var burada. Hani soğuk içeceklerinizi, suyunuzu, sodanızı anlık olarak alabiliyorsunuz. Ve ayrıyeten yine kare kodlardan açılan menüden sipariş vererek Beach Bar'daki sisteme siparişleriniz gidiyor ve oradan garson arkadaşlarımız buraya servis yapıyorlar. Yine diğer havuzlarda olduğu gibi burada da yani relax havuzda da havuz yerine denizi tercih ederseniz
hemen bakın birkaç adım mesafede plaja ulaşabiliyorsunuz. Ve Papillon Belleville'in bence en güzel özelliklerinden bir tanesi, denize girmek istediğinizde çok kısa bir mesafede bu keyfi yapmaya başlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz videomuzun ilk kısmından itibaren, ana havuzdan itibaren sizlere her 3 havuzu anlatmış olduk. Tabii ki ısıtmalı kapalı havuzunda kış aylarında, serin sonbahar ve ilkbahar aylarında misafirlerimize bir alternatif olarak sunulduğunu ayrıyeten birazdan göstereceğim zaten tekrar ana binaya döndüğümüz zaman. Burası gerçekten çok keyifli. Relax havuzun olduğu yere geldiğiniz zaman kendinizi başka bir oteldeymiş gibi hissedebilirsiniz. Bir anda böyle başka bir dünyaya geliyorsunuz. Ben yavaş yavaş artık odalar turumuza başlayacağım buradan sonra. Ana binaya doğru döneceğiz. Diğer hizmet noktalarını da göstermeye çalışacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Papillon Belleville'in havuz konseptini ben hoşunuza gittiğinizi ve kendi beklentinize göre havuz keyfi yapabilecek olmanın bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Tabii ki buradaki tatiliniz için de bizler tatil ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak değerli taleplerinizi, rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz. Yine yavaş yavaş yorgunluk belirtisi başladı. Saatler ilerledikçe çok fazla konuştuğum için bazen artık dilim sürçebiliyor. Konuşmakta zorlanabildiğim anlar oluyor. Lütfen bunun için kusura bakmayın. Anlayışınız için teşekkür ederim diyelim. Ve biraz dinlendikten sonra zannediyorum bir hamburger molası verdikten sonra turumuza devam edeceğiz. Papillon Belleville'de ana havuzun hemen yanı başında çok güzel yiyecek içecek servisleri sunan hem bir bar alanı hem de öğle saatten itibaren sizlere lezzetli menüler sunan bir bölüm var. Bunlardan bahsedeceğim size. Bar bölümü sabah saatlerinde açılıyor ve burada premium marka birçok içeceği sipariş verebiliyorsunuz. Hani Chivas'lar, Black Label'lar, işte bira çeşitleri, Ballantine, hani tek bir marka merak edenlere kısaca bir bahsedeyim de geçeyim istedim. Premium marka birçok içecek sunuluyor. Bunun dışında hemen bakın saat tam 12 ve büfe sunumu içinde isterseniz hemen yönlenelim, detaylara bakalım. Efendim ana havuzun hemen yanı başında çok güzel, çok lezzetli ve açık büfeler sunumlar yapan Blue Bar'ı göstermek istiyorum size. Şimdi burada misafirlerimiz tabii öğlen saat 12'den itibaren akşam saatlerine kadar. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Soğuk dolaplarda Adem şefim nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hep böyle karşılaşmış gibi yapıyoruz değil mi? Ama öyle oluyor gerçekten. Şimdi Aynen. Kontrole geldiğimde seni de büfeyi kontrol ediyorsun değil mi abi? Aynen. Açılışı yapıldı. Saat kaça kadar açık burası Adem şefim? 3.30'a kadar açık. Saat 12'de açılıyor, 3.30'a kadar. Salatalar, meyveler, Devam ediyoruz. şurada tatlılar var. Şimdi ana yemekleri birazdan göstereceğim. Şöyle, Desertler burada. evet. Soğuk dolaplarda. Burada yine soğuk. Hani karpuz azaldı artık değil mi Adem şefim? Sezondan dolayı. İçlere gittikleri için aynen. Evet. Burada yine salatalar, kavun, elma ve diğer meyveler orada. Değil gösterdik biraz. Abi nasılsın, iyi misin? Merhabalar, hoş geldiniz. Yine karşılaştık. Aynen öyle. Ne çorbası var bugün? Bugün ezogelin Ezogelin. mısır çorbamız var. Burası çorba bölümü. Ezogelin ve mısır çorbası. Şöyle hemen yandan devam edelim. Şimdi burayı aslında Blue Bar veya restoran bölümü diye ifade edebiliriz. Restoran demende bir sakınca yok çünkü açık büfe olarak gayet güzel lezzetler sunuyorlar. Böylelikle Adem şefim ana restorana gitmesine gerek kalmıyor misafirin. Restoranı hafifletiyoruz. Bir de deniz ve güneşin keyfini yarıda bırakmasınlar. Burada devam etsinler. Hem de üstlerini değiştirmelerine gerek kalmıyor. Aynen. Çünkü restorana girerken kılık kıyafet zorunluluğu var. Doğru. O yüzden En burada azından ıslak kıyafetle tatilin- restorana gitmemesi tatilin gerekiyor. Tadını çıkarsınlar. Islak kıyafetlerle gitmesinler. Burada da zaten Okey var. güneşi kaçırmadan tatillerine devam ediyorlar. Harika. Peki pilav, köfte, ızgara sebze, Bunlar değişiyor. balık ızgara. Adem şefim şey soracağım. Biz şu anda Ekim ayının ortalarındayız. Evet. Mesela Ağustos büfesiyle sonbahar büfesi, kış büfesi tabii farklı oluyor. Şu anda bulunduğumuz bar mesela Kasım ayında burası açık oluyor mu? Kasım. Havaya mı bağlı? Yo açık. Biz son müşteriye kadar açık. Sıkıntı yok bizde. Tamam. Burası da açık. Oradan bir iki yeri kapatsak da oradaki ürünleri buraya getiriyoruz. Anladım. Ürün olaraktan, çeşitli olaraktan yine aynı yerde veriyoruz. Harika. Çok teşekkür Yerleri ederim. değişebiliyor sadece. Harika. Menüler zaman zaman tabii ki sürekli değişiyor. Burada hamburger sunumu var ama müsaadenizle her ne kadar burada siz hamburger koymuş olsanız da biz Burger House'tan ayrıyeten bahsedeceğiz. Evet. Şimdi burası açık büfe olarak sunum yapılıyor. Ama birazdan gideceğimiz Burger House'ta inanılmaz güzel, lezzetli seçimler var. Sipariş üzerine. Oranın spesiyali neydi? Brisket var. Bulgur var. Bu dana kaburgadan tiftiklenerek var. yapılan bir şey vardı. Brisket. Adı neydi? Bristek. Birazdan göstereceğiz. Tamam. Burada yine tavuk döner, hot dog,
Hindi döner var bugün. Peki şefim şöyle sorayım. Mesela bugün hindi döner var. Yarın mesela değişiyor. Ya- Sebzeli tavuk dönerimiz var. Tamam. Bir gün sonra yine Et- değişiyor. Yani günlük dönerler. çeşitli Şöyle döner. söyleyelim mi? Bir gün et döner, bir gün tavuk döner, Doğru. bir gün hindi döner şeklinde Aynen öyle. bunu size sunuyorlar. Devam ettiğimizde kızartmalar var. Güzel bir bira tabağı yapabilirsiniz burada. Patates kızartması, tavuk nuggetlar, soğan halkaları, içli köfte ve kıymalı börek var. Bu şekilde gayet steril, gayet temiz. Açık büfe dışında birazdan göreceğimiz food court'ta pizzalar, makarnalar, waffle'lar, dondurmaların sunulduğu bir alan daha var. Daha önceki videolarımızı izleyen misafirimiz satılacaklardır. Buradan da oraya geçeceğiz. Blue Bar'ı ve Blue Bar'ın olduğu restoranı şöyle kısaca gösterelim ve devam edelim. Bir an şöyle baktım ismi yanlış mı söylüyorum diye. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ustam tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Evet. Adem şefim şeye gidelim. Food court'a gidelim bir de oradan görüntü aktaralım. Özellikle tatilin sırasında denizde havuza girerken acıktığınızda size alışkanlık yapacak, uğrak noktası olacak en önemli yerden bahsedeceğim. Burger House'tayız. Osman kardeşimin mekanı diyeceğim ben buraya. Birazdan onunla ilgili hamburgerlerle ilgili biraz yardım olacağız ama öncesinde size bilgi vermek istediğim konular var. Mesela burada birçok farklı çeşit hamburger sipariş verebiliyorsunuz ama en büyük özelliği tamamen taze bir şekilde hazırlanan özel köftelerle yani donuk et kullanmadan yapılıyor. Hem peynirleri hem salata malzemesi hem köfteleri özenle seçiliyor ve gerçek anlamda gurme hamburger tecrübesi yaşatıyorlar size. Osman kardeşim kolay gelsin. Şimdi biz bugün kahvaltı yapmadık samimi söylüyorum. Sebebi Osman kardeşimin yaptığı cheeseburgerler yemek içindi. Çok kısaca kusura bakma zaman alıyorum Osman abim ama misafirlere hamburgerlerin özelliğiyle ilgili biraz bilgi verir misin? Etlerimiz özenle hazırlanmaktadır. Dananın en güzel yerlerinden çıkıyor. Soslarımız güzel. Yumuşak et seçiyoruz. Tabii, kesinlikle. Donuk et kullanmıyoruz. Tabii, hayır, kesinlikle yumuşak ettir. Marine edilmiştir. Yani lezzetlidir yani ürünlerimiz. Peki. Çok fazla sır vermek istemiyor Osman kardeşim. Peki o zaman biz görüntüyle bir şeyler söylemeye çalışalım. Bu mesela klasik bir cheeseburger. Evet. Bunu ben yiyeceğim için dokunabilirim. Tabii. Bu benim hamburgerim değil mi abi? Tabii. Harika. Şöyle bakın içerisinde rendelenmiş turşu mu bu? Tabii. Rendelenmiş turşu var. Köftesi şeye dokunmayalım. Bir saniye şöyle yapalım. Hemen. Bu konu benim için önemli. Kesebilir miyim? Tabii. Bir çatal gibi bir şey var mı orada? Boşa Harika. Şunu misafirlerimizin bu anlamda çok önem verdiğini biliyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok özel seçilmiş, özel hazırlanmış bir hamburger deneyimini burada yaşayabileceğinizi biraz dağıttım ortalığı ama göstermek istedim. Sizler Papillon Belleville tatilin sırasında Burger House'un keyifli ve lezzetli bir atıştırmalık daha doğrusu öğün olacağını söylemekte fayda var. Bunun dışında yine bu alanın hemen denizin yanı başında çok güzel deniz atmosferinde, deniz havasıyla sizlere keyif verecek bir ortamda sunulduğunu da gösterebilirim. Yine Burger House'un bir diğer özelliği hemen yan tarafta da bir barda yine konsept halinde premium marka alkollü içecekler, imza kokteylleri ya da alkolsüz içecekleri sipariş verebiliyor olmanız. Bakın burada yine Papillon'ların imza kokteyli menüsü var. Bunun dışında Chivas'lar, Jack'ler, Black Label'lar, Valentine's'lar yani tek tek saymaya gerek var mı? Bakın rakı çeşitleri. Bunların hepsi konsept halinde misafirimize sunuluyor. Bir tarafta enfes hamburgerler, bir tarafta da böyle güzel bir ortamda içecekleri sipariş vererek denize hakim masalarda hamburgerlerin tadını çıkartabilirsiniz. Sıra geldi Papillon Belleville'de odalarla ilgili fikir vermeye ve size oda seçiminizi yaparken yardımcı olacak, değerlendirmenize katkı sağlayacak bilgiler paylaşacağım. Bu anlamda kısa bir süre önce bir video yayınlamıştım ve Papillon Belleville'de hem club odaları ki burada odalar aslında iki ana başlıkla sunuluyor. Club odaları veya bungalov odalar hemen karşımda ana bina odalar yani otel odaları olarak bu seçimi yapabiliyorsunuz. Her iki taraftaki odalarda 5 yıldız konforunu yansıtan nitelikte ve konforda sunuluyor. Otel binasında bulunan odalar 2 çocuklu bir aileyi bile ağırlayabilecek genişlikte son derece konforlu odalar. Club odalarının özelliği ise gördüğünüz gibi bahçe içerisinde çok keyifli. Ben club odalarını biraz daha çok seviyorum. Şimdi bu odaların özelliklerini ise hem aile odalarını hem standart odaları hemen burada bıraktığım linkten diğer videomdan izleyebilirsiniz.
Böylelikle odalarla ilgili de fikir sahibi olmuş olacaksınız. Bizler de tatil ekibi olarak siz odanızı seçtikten sonraki rezervasyon aşamasında sizi bekliyor olacağız. Biliyorsunuz ETS Tur'un yetkili satış acentesiyiz ve Papillon Belleville'deki rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz efendim. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Akşam saatlerinde ana restoranda buluşarak Papillon Belleville videomuza ana restoran Ekim ayı büfesi görüntüleriyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Efendim Papillon Belleville'de akşam saatleri sizlere Papillon Belleville'in akşam büfesiyle ilgili fikir vermek adına detaylı bir sunum yapmak istiyorum. Tabii ki daha önceki Papillon Belleville videolarımızı izleyen misafirlerimiz için bir dejavu anı olabilir. Ancak bu videoları ilk defa izleyen misafirlerimiz için elbette Papillon Belleville'in ana restorandaki sunumları merakla izleyeceklerini ve bu konuda fikir edeceklerini umuyorum. Şimdi misafirlerin gelmesine yaklaşık 15 dakika var ve biz onlar gelmeden önce girişimizi yapalım. Yavaş yavaş restorandaki genel sunumla ilgili sizlere fikir vermek adına şöyle geri kapatıyorum. Açılmış olmasın, misafirler gelmeden sunumumuza devam edelim. Efendim burada öncelikle salatalar, zeytinyağlılar, mezeler ve devamında sıcaklarla ilerleyeceğiz. Daha sonra terasa çıkacağız ve terasta da şov büfelerini, ızgara büfelerini göstereceğiz. Yani Papillon Belleville'de ana restorana girdiğiniz zaman burada göreceğiniz yemeklerle tabağınızı doldurmayın. Çünkü terasta da çok güzel şov büfeleri var. Ancak çok önemli bilgi vermek istiyorum size. Şu anda Ekim ayının 17'si. Yani hangi otele giderseniz gidin Ekim ayı büfesiyle mesela Temmuz büfesi, Ağustos büfesi aynı olmaz. İlla ki çeşitlilikle farklar olacaktır. Bunlar sezonlara göre, misafir kişi sayısına göre değişebilen bir sunumla hazırlanıyor. Ancak Papillon Belleville'de bir Ekim büfesinin bile ne kadar titizlikle hazırlandığını beraber göreceğiz. Salatalar, ister hazırlanmış salatalar, isterseniz kendi salatanızı kendiniz oluşturacağınız şekilde doğranmış, tazecik ve mis kokulu rengarenk bir salata büfesi. İştah açıcı bir salata büfesi. Tek tek saymaya gerek var mı bilmiyorum. Marulundan salatalığına, mısırından rendelenmiş havucuna kadar her şey var. Bakın üst tarafta turşular var, zeytinler var. Tabii ki soslar var ve bunun dışında cacıklar, yoğurtlar. Döndüğümüz zaman mezeler çok şık gerçekten. Hem şık hem de gıda güvenliği açısından hepsi soğuk dolaplarda muhafaza ediliyor. Yani mesela misafirin gelmesine ortalama yarım saat önce bu düzen alınıyor. Bu süre içerisinde büfe kapağına kadar gördüğümüz ürünlerin hepsi belli bir soğuklukta misafirlere sunuluyor. Zeytinyağlı kabak, muhammara, Rus salatası, karnabahar salatası, yoğurtlu semizotu, bunların hepsini tek tek saymak 15 dakika sürer. Ama zaten siz artık 3 aşağı 5 yukarı neler olduğunu görebiliyorsunuz diyelim. Şimdi salatalar ve zeytinyağlarının olduğu, mezelerin olduğu bölümden şöyle devam edeceğim. Bu arada karşıda tatlılar var, dondurma büfesi var, meyve büfesi var. Dışarıdaki manzara çok güzel görünüyor. Özellikle öğlen ve sabah saatlerinde buradan baktığımızda, şimdi gün ışığı biraz etkisini kaybetti ama masmavi bir deniz manzarası yine terasta oturursanız eğer size eşlik edecek. Bunun dışında çocuk büfesinde göstereceğim. Ahmet abi selam, kolay gelsin. Kaçamazsın. Bir selam verelim. Ahmet şefimiz. Olmaz, selam vermem lazım. Ahmet abi nasılsın? Merhabalar, hoş geldiniz. Ahmet şefim, geçtiğimiz dönemlerde videolarımızdan hatırlayan misafirimiz vardır. Papillonların ünlü şeflerinden, ünlü simalarından. Abi ben misafire dedim ki Ekim büfesi. Aynen. Ağustos gibi olmaz. Aynen Ekim Ama büfesi. buna rağmen gayet her yer dolu dolu görünüyor. Yok, herhangi bir kısıtlamamız yok. Evet. Tabii Misafir ki- sayısına göre küçük farklar olabilir sadece. biraz, Bu her tabii. otelde öyle aslında. Ama yani öyle bir herhangi bir kısıtlamamız yok. Yine aynı Evet, evet. şekilde. Ya ben şunu Dolu vurguluyorum. dolu. Ben şunu vurguluyorum. Özellikle bir papilyon tatiline geldiyseniz bu Belleville içinde, Ayşe içinde, Zeugma içinde böyle gıda güvenliği, Aynen. lezzet, Aynen. temizlik, hijyen bence ön planda. Senin buna ilaveten söylemek istediğin bir şey var mı? Bana katılıyor musun? Tabii ki önceliğimiz misafirin memnuniyeti ve yani gıda güvenliği çok önemli. Yani olmazsa olmazlarımızdan. Yani en önemli şey misafirin memnuniyeti bizim için. Misafirlerimizin buradan memnun gelme yoğunluğu sebebiyle tekrar buradayız zaten. Onlara bir kez daha tavsiye etmek, bir kez daha anlatmak, hatırlatmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu konuda gerçekten biz de elimizden geldiği kadar güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında da dediğim gibi yani önce misafir memnuniyeti bizim için çok önemli. Geri dönüş feedbackler de güzel geliyor bununla alakalı. Misafirleri anketlerinde zaten ya buranın yemekler papilyon teller olarak yemeklerin ön plan olması da güzel bir şey. Abi çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ayrıca seninle tekrar karşılaşmak da güzel. Artık ben sizlerle karşılaştığımda, buraya geldiğimde bir aile ortamında, kendi evimde gibi hissediyorum. Misafirlere de bunu yansıtmak istiyorum. Son bir sorum var. Kaçıncı yılın Ahmet abi papilyonlarda? 10.
yılım. 10. yıl bitiyor bu sene. Artık 11'e doğru Aynen, gidiyorsun. aynen öyle. Abi kolay gelsin. Görüşmek üzere. Teşekkürler, Ben şöyle sağ bir ol. turlayacağım. Tabii ki, tabii. Evet, buyurun devam edelim. Şimdi salataları ve zeytinyağları gösterdik. Ama tabii bu tarafta yine iştah açıcı bölümler devam ediyor. İştah açıcı soğuk aperatifler devam ediyor. Zeytinyağlı sarmalar, dolmalar, peynir çeşitleriyle. Ben büyük bir samimiyetle söylüyorum ki Papillon otellerde yaptığınız rezervasyon karşılığında ödediğiniz para ve alacağınız hizmet son derece orantılı. Bundan emin olabilirsiniz. Bu şu anki büfeyle alakalı değil, genel hizmet anlamında bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu tarafta yavaş yavaş sıcak seçenekler. Hemen şöyle baştan okuyarak gidelim. Kıymalı patlıcan dolma, kremalı balık buğulama, fırın patates, dana orman kebabı, pirinç pilavı ve fırında tavuk but. Bu arada bir alerjen tablosu var. Ben hemen söylemek isterim ki eğer büfeyle ilgili özel almanız gereken menüler olur ise glutensiz menüler ya da bir diyete uygun beklediğiniz, istediğiniz, arzu ettiğiniz bir lezzete veya diyet programına uymanız gerekiyorsa o zaman buradaki şef arkadaşlarımızla irtibat halinde olmanız yeterli olacaktır. Yardımcı oluyorlar. Çorba çeşitleri, bugünkü çorba, düğün çorbası ve göremedim. Erişte çorbası. Gayet güzel. Maydanozuyla, yeşillikleriyle, limonuyla hazırlanmış. Sıcaklar devam ediyor. 2, 4, 6 çeşit orada vardı. Bu tarafta da köri soslu tavuk, patates püresi, rosto köfre, hindi sarma ve brokoli graten olarak devam ederken bu tarafta da kızartmalar, patatesi, soğan halkası, bamya bastı. Bamya bastı normalde orada olması lazım ya. Patatesin yanına karışmış bu galiba. Çok güzel bir yemek. Bamya genelde pek tutmazlar, sevmezler ama güzel nohutla ekşili bamya bence paha biçilemez. Patates kızartması var. Burası da yine ya, diyetine uygun olarak seçim yapmak isteyen misafirimize haşlama et, tavuk, sebze ve kara buğday gibi seçeneklerle hazırlanmış. Şimdi tekrar şöyle bir gelelim. Oturma alanlarını ayrıyeten göstereceğim yine. Ama restoranın genel düzenini de size burada ifade etmeye çalıştım. Buradan yavaş yavaş terasa çıkmak istiyorum. Ve şov büfesini göstermek istiyorum. Daha sonra tatlı büfesine döneceğiz. Ama İbrahim dur. Şu manzarayı bir gösterelim abi. Şu manzarayı bir gösterelim. Eğer Papillon Belleville'de yemek tabağınızı yaptıktan sonra terasa çıkarsanız sizi böyle muhteşem bir manzara karşılıyor. Çok sayıda masa var ve masaların arası güzel saksılarla bölünmüş durumda. Yani masalar birbirine çok yakın değil. Ve bu saksılar da bence gayet güzel bir şekilde bir izolasyon sağlamış. Dışarıda da olsanız sigara içilen ve içilmeyen bölümler var. Yani mesela bu alanda sigara içilmiyor. Ama sigara içmek istiyorsanız ve dışarıda oturmak istiyorsanız o zaman diğer tarafı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda şov büfesinin arka tarafını kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ben yanlış bilgi vermeyeyim. Sigara içilen bölüm diğer taraftaydı. Özcan şefim her sene olduğu gibi yine burada. Biz iyi, siz nasılsınız? Teşekkürler. Özcan- Sizce daha iyi oluyor. Özcan şefim senin kaçıncı yılın burada? Bizim bayağı oldu. Bugün 14. yılımız oldu burada sezonumuz. Belleville'de mi? Belleville'de. Belleville'de 14. yılı olan bir şefimiz daha. Papilyonlarda otelleri anlatırken bu konunun özellikle üzerine duruyorum. Misafirimizin memnuniyetine başlı başına sebep olacak bir etken olduğunu düşünüyorum. 30 yıllar var, 25 yıllar var. Fırat şefim 32 sene oldu dedi ya. Zaten Papilyon'un tarihi 32 sene. Bir aile olduğu için herkes aileden kopamıyor. Özcan şefim ellerine sağlık. Bugün neler var şov büfesinde? Bugün garnitür köşelerimiz var. Mantar sote, haşlanmış brokoli. Bunlar garnitürler. Sen bize esas kuzu gerdandan bahset. Burada sizin de çok sevdiğiniz bir lezzetten bahsediyorum. Şu kuzu gerdanımız. Tamam. Siz de çok seversiniz zaten. Birazdan demi-glace sosla beraber. Aynen, misafirlerimize tuzlu karabiberi sos şeklinde. Buradan devam edebiliriz. Olur. Pilavımız ve burada güveçlerimiz var. Güveç çeşitlerimiz. Pilav ve güveç var burada. Kolay gelsin. Merhaba. Yine burada güzel bir şakşukamız ve güzel bir dana kaburgamız var. Kemiği üstünde. Dana tandır ve şakşuka. Şimdi birazdan bunların sunumu yapılırken böyle kemiği çekerek çıkarıp falan değil mi? Burada da tavuk burritomuz var bugün. Burada da güzel bir tavuk burritomuz var. Meksika mutfağından. Burada da bir hindi tandırımız var. Bütün hindi olarak. Fırında hindi var. Hindi tandırımız var. Beyaz et sevenlere.
Özcan Şef'im teşekkür ederim. Şöyle devam edeyim. Burada da yine... Tavuk peşimizden devam ediyor. Heh, tamam. Özcan Şef'im teşekkürler. Sağ olasın. Kolay gelsin. Tamam. Oo, yenileri mi geliyor? Show büfesi devam ediyor. Burada balık ızgara yapıyor şefimiz. Sardalya tava var. Kalamar tava var. Çupra aynı şekilde servis ediliyor. Soslarla beraber. Kolay gelsin şefim. Mezgit ızgara. Ben hep ağzımız çupra diye alışmış. Çipura demek lazım değil mi? Doğrusu çipura. Burası Hindistan yemekleri. Indian. Asya. Peki uzak doğu mutfağına merak olan misafirimiz, damak zevkini geliştirmek isteyen misafirlerimiz o zaman burada tadım yapabilirler. Ispanaklı pilav var. Çin usulü sebze sote var ve kızarmış tavuk var. Körili patates, sebzeli noodle ve hindi sote yine bir seçenek olarak kullanılıyor. Şimdi geldik India. Şimdi India. O tabela şaşırttı beni biraz. Tamam. Şimdi aslında burada şöyle bir gösterelim tabelaları. Bu alan international bölüm olarak ayrılabilir. Tabii ki köşedeki bakıyorum. Burada uzak doğu mutfağı, Asya mutfağı. Burada da Hint yemekleri var. Hint yemekleri dünyanın en güzel, daha doğrusu en çeşitli diyelim. En güzel kısmını sizin değerlendirmenize bırakalım. Safranlı pirinç pilavı, körili bamya ve yine körili mantar var, bezelye var, tavuk masala var, Hint yemeği, Hint ekmeği. Nasılmış Hint ekmeği? Evet, bizim şeye benziyor, lavaşa benziyor. Hemen yanında da yine tavuk malai kebap var. Hint tarzı baharatlı cacık var. Nane sos var ve domates sos var. Valla aslında hep aynı yemekler, tamam çok güzel. Özcan şefim bize orada kuzu gerdanları falan gösterdi ama tadımlık da olsa böyle dünya mutfağından lezzetleri tatmak adına bence güzel bir bölüm olmuş burası da. Çok teşekkür ederim. Thank you so much. See you later. Bye bye. Evet. Şimdi şov alanında tabii aslında bu kadar bitmiyor. Hemen fırın bölümüne de şöyle bir geçelim. Burada da pideler, lahmacunlar, pizzalar, sabah saatlerinde börekler yine misafirimiz bekliyor. Çünkü çok iyi bir fırın ustamız var orada. Kolay gelsin abi, nasılsın? İsmini söyleyemedim bir anda, kusura bakma. Evet. Mehmet şefim. Senin ya Urfalı mısın? Urfalı mısın? Urfa. Allah'ına kurban. Ben Adanalıyım. Allah'ına kurban senin. Sağ olasın. Kolay gelsin kardeşim. Evet. Fırın bölümüne gelince zaten Antepli misin, Urfalı mısın? Biraz da şiveden direkt zaten olayı anlıyoruz. Şimdi Türk mutfağının, yani bizim yöresel lezzetlerimizin olduğu bölüme geldik. Burada da bugün neler varmış bakalım. Etli patlıcan karnıyarık, meyhane pilavı, pırasa bastı, tavuk sebze haşlama. Devam ediyorum. Sebzeli köfte, kıymalı kabak dolma, tavuklu bezelye yahni ve kıymalı karnabahar yemeği var. Aynı zamanda bir de makarna büfesi var. Şimdi bir hatırlatma yapmak istiyorum. İçerideyken sıcak yemeklerin olduğu bölümde çok sayıda sebze yemeği veya bizim aşina olduğumuz sıcak lezzetler vardı. İlaveten burada da Türk mutfağından güzel, tanıdık, bildiğimiz lezzetleri seçebileceğinizi ifade etmek isterim. Şimdi şöyle baktığımızda şov büfesiyle beraber bir tarafında Asya mutfağı, Hindistan mutfağı, balık reyonu, bu tarafta Türk mutfağından güzel lezzetler ve makarna bölümünü gayet güzel bir görüntüyle sizlere anlatmış olduk. İsterseniz şimdi tatlı büfesiyle, meyve büfesiyle ve çocuk büfesiyle, çok güzel bir çocuk restoranı var Papillon Belleville'in. Orayı size özellikle göstermek istiyorum. Buyurun, orayı da sizlere sunma şansım varken hemen göstereyim. İşte burası da Papillon Belleville'deki tatlı köşesi. Özel bir köşe burası. Ana büfeden biraz böyle bağımsız, gözünüzden kaçırmaya çalışıyor gibiler değil mi? Ama kaçırmayın, ben işaretliyorum. Bakın hemen girişte salata büfesinin karşısında özel bir bölüm ayrılmış. Yine dolaplarda bir tarafta hamur tatlıları, kadayıflar, baklavalar, güzel bir Adana tatlısı, taş kadayıf. Bazen başka yörelerden de sahip çıkılıyor ona. Adana değil bizim diyorlar ama mesela halka tatlı direkt Adana tatlısı bence. Burada şekerpare var, yoğurt tatlısı var, cevizli kadayıf sarma var, cevizli baklava, soğuk baklava, fıstıklı baklava diye böyle gidiyor. Peki yan tarafında biraz daha international dilim pastalar, adet pastalar, San Sebastian cheesecake var, mozaik pasta var. İşte hani burada da dilim pastalar, ıslak kek gibi. Hemen hızlıca geçiyorum. Hani biraz da acele ediyorum, kusura bakmayın.
misafirler gelmeden tamamlamaya çalışıyorum. Ibiza yine dikkatimi çeken. Fırın sütlaç mutlaka tavsiye ederim. Profiterol pasta. Evet, yine nefes nefese kaldım. Fırın sütlaçı niye tavsiye ettim? Çünkü hem Papillon Aşa'da, hem Papillon Zeugma'da, hem Papillon Belleville'de ne zaman fırın sütlaç yediysem gerçekten çok keyif aldım. İkincisini, hatta bazen üçüncüsünü yedim. O yüzden burada da size tavsiye ediyorum dedim. Tabii ki dondurma köşesi ve meyvelerle tamamlanan bir bölüm. Dondurmanız için de tatlınızı seçtikten sonra hemen buraya uğrayıp dondurma seçiminizi yapabilirsiniz. Özellikle çocuklar için burası bir uğrak noktası haline geliyor. Çocuklar deyince hızlıca bir de çocuk büfesini gösterelim size. Bu arada oturma alanlarının ne kadar şık, ne kadar zarif ve rahat olduğunu da göstermiş olduk. İster terasta, ister kapalı alanda oturma alanlarını kullanabilirsiniz. Ve hemen şu anda bulunduğumuz ana restoranın karşısında bakın perdeyle ayrılmış bir alan var. Orada da çok güzel bir çocuk restoranı var. Buyurun gelin orayı da göstereyim size. Bir gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki benim sizlere anlattığım oteller içerisinde çocuk restoranı en keyifli, en şık ve en donanımlı olanlardan bir tanesi Papillon Belleville'de. Bu Papillon Belleville'in tam bir çocuk dostu otel, çocuk dostu tesis olduğunun bir göstergesidir. Zannediyorum siz de bana katılacaksınız. Çünkü bu gördüğümüz alanın tamamı çocuklara ait. Gördüğünüz gibi minik masalar, sandalyeler var. Tabii ki anne babalar, ebeveynler çocuklara beraber geldiklerinde hani onlar burada oturmayı tercih edecekler muhtemelen. Bir taraftan çizgi filmlerini izleyecekler. En azından dikkatleri oraya dağılacak. Yemeklerini yerken biraz daha kolaylaşacak işiniz. Siz de bu arada yetişkinler için ayrılmış bölümleri kullanabilirsiniz. Hemen şuradan büfenin olduğu tarafa geçiyorum. Bu arada dondurma büfesi olmazsa olmaz. Meyve büfesi, tatlı büfesi, salata büfesi ve burada gördüğümüz alanda da hem sıcak yemekleri var, karşıda da mama büfesi var. İsterseniz mama büfesinden başlayalım. Burada tabii her yaş çocuklar için farklı yaş gruplarına hitap eden mamalar var, hazır mamalar var, meyve ve sebze püreleri var. Bunun dışında annelerimiz kendileri mamalarını oluşturmak isterlerse burada gerekli aletler mevcut. Ve şöyle ilerleyelim. Bisküviler, salatalar, hamburger köftesi var. Burada spagetti ve domates sosu var, bolognese sosu var. Tavuk ızgara ve pizza. Burada bamya bastı ve tavuk köfte. Şöyle kapatalım tekrar. Burada bezelye ve pilav. Burada haşlamalar var. Hindi haşlama, et haşlama, tavuk haşlama. Dana haşlama da var. Bu da sebze haşlamalar. Mama yaparken kullanmanız yönünde faydası olacaktır. İşte yine burada kara buğday, patates püresi gibi seçenekler var. Çorbalar var. Ve çocuklar için renkli olarak hazırlanmış mavi ve pembe tabaklar var. Şimdi Papillon Belleville'de çocuklarla ilgili restoranın gayet keyifli olduğunu hem de büfe anlamında gayet donanımlı ve çeşitli sunumlarla hazırlandığını biraz nefes nefese kalsam da size anlattığımı düşünüyorum. Ve Papillon Belleville'de ana restorana geldiğinizde çocuklarla ilgili restoranın hemen diğer tarafta olduğunu da lütfen unutmayın. Ve bu şekilde Papillon Belleville'de hem ana restoran hem de çocuk restoranı ile ilgili sunumu tamamlamış oldum. Umuyorum sizlere fikir verebilmişimdir. Eğer öyle olduysa lütfen rezervasyon yaptırmaya karar verdiyseniz diyelim. Aşağıda açıklama kısmında iletişim bilgilerimiz var. Bu videoları çekmekteki esas amacımız olan sizlerin rezervasyon tarihlerinizde tatil ekibini kullanmanız yönünde olacaktır. Takdir hakkınızı bizden yana seçerseniz kullanırsanız çok mutlu oluruz. ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak Papillon Belleville rezervasyonunu memnuniyetle bekliyoruz diyelim. Ve bir de alakart örneği göstermek istiyorum size. Tesiste zannediyorum 4 tane alakart restoran var yanlış hatırlamıyorsam. Onlardan örnekler göstermeye çalışacağım size. Ve bu şekilde akşamı yemek bölümünü sonlandırmış olacağız. Sonra da şov sahnesine geçeceğiz. Efendim Papillon Belleville'de akşam saatlerinde ana restoranda tabii açık büfe olarak sunum yapılıyordu. Kısaca ben size anlatmaya çalıştım. Gerçi uzunca anlatmaya çalıştım. Bayağı bir detaylıca fikir vermeye çalıştım. Tabii akşam yemeğinizi farklı bir dekorasyonda, farklı menülerle deneyime dönüştürmek isterseniz Papillon Belleville'de 4 tane alakart restoran var. Bunlardan bir tanesini örnek olarak göstermek istiyorum size ve deneyimleyerek de size ifade etmeye çalışacağız. Şu anda geldiğimiz restoranın ismi Bloom. Burası Akdeniz mutfağından lezzetler sunan bir alakart restoran. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerden lezzetler sunuyor. Türk mutfağından, İtalya'dan, Fransa'dan, Fas'tan ve Lübnan mutfaklarından çeşitli lezzetlerin sunulduğu bir alakart restoran. Çok da hoş bir girişi var. İsterseniz yavaş yavaş ilerleyelim ve Bloom'daki sunumla ilgili size fikir vermeye çalışalım. Buyurun.
Şu anda Bloom'a geldik. Burası farklı bölümlerden oluşuyor aslında. Kendi içinde paravanla ayrılmış bölümlerde masalar var. Tabii diğer masaları misafirleri rahatsız etmemek adına boş olan bölümü göstererek işte dekorasyonla ilgili fikir vermeye çalışıyorum. Şu anda kalabalık aile için ayrılmış bir masa ve hemen karşıda 2 kişilik bir masa. Bakın burada dekorasyonun genel yapısı hakkında fikir verdikten sonra biz de buradaki masayı arkadaşlarımız ayırmışlar. Yerimizi alacağız ve menülerle ilgili, gelen sunumla ilgili size fikir vermeye çalışacağız. Papillon Belleville'de Bloom isimli Akdeniz mutfağından lezzetler sunan restorandaki deneyimimize başlıyoruz. Efendim Papillon Belleville'de Bloom'dayız. Akdeniz menülerinin, güzel lezzetlerin sunulduğu alakart restorandayız. Size de fikir vermek adına Şevket kardeşimin de desteğiyle böyle başlayalım istedik. Şimdi başlangıçta tabii önce standart olarak mezeler geliyor. Ben Şevket kardeşim söyleyebilir misin? Meze olarak ne geliyor acaba? Bu tereyağı, biberli tereyağı. Hı-hı. İşte haydari var. Patlıcan Tuna salatası var. Evet. Tamam. Çorbalarımız? Patlıcan. Çorbalar da bu şaraplı Fransız çorbası. Şaraplı Fransız çorbası. Evet. Soğan çorbası. O da ribollita, yani minestrone'ye benziyor. İtalyan sebze. Sebze çorbası. Havuç, patates tarzı. Sebze çorbası Evet. ve soğanlı şaraplı bir Fransız çorbası. Fransız çorbası. Evet. Tamam. Evet. Peki teşekkür ederim. Rica Bir de zannediyorum soğuk başlangıçlarımız var. Evet. Onları da alabilir miyiz? Tabii ki, Seni tabii. de çok yormayalım. Tabii ki. Zahmet veriyoruz zaten. Kusura Estağfurullah. bakma. Evet. Bu salmareo. Tamam. Yumurtalı pastırma. Evet. Salmareo. Bu da kiremit. Bu Türkiye'den. Karidesli, balıklı, sıcak appetizer. Sıcak başlangıç ve soğuk başlangıç. Tamam. Salmareo İspanya'dan, yani gazpacho soğuk biber domates sosuyla. Sosu, tamam. Bu şekilde. Ellerine sağlık. Evet. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Bu arada bir de biz ilk masaya oturduğumuzda arkadaşlarımız bize güzel bir Hoş geldin içeceği. hoş geldin içeceği sundu. Evet. Şevket. Bunun içeriği fesleğen, nane. Bunda bergamo var, limon var ve ayva. Tamam. Çok böyle alamadım. Sanki acaba fesleğen mi gibi. Genelde ayva. Tamam. Hazır içeceklerimiz var. Mix, hazır bir çeşit, mix. bir hazır çeşit mix. böyle bir ağzımızı yıkamış gibi oluyoruz. Evet, yani çok az da lezzetleri tatmak için. Çok az da rakı var içinde. Öyle mi? Evet. Çok az rakı. Peki o zaman sağlığında diyerek önce biz içeceğimizi Hoş alarak geldiniz, başlayalım. afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Ben de fesleğen diyorum ya. Bildiğim rakı kokusu geliyormuş. Bakar mısınlar? Peki. Böyle bir başlangıç yaptık Şevket kardeşimin sunumlarıyla. Birazdan da ana yemeğimiz gelecek. Efendim şimdi ana yemeklerimiz de geldi. Şevket kardeşimiz yine bize servisimizi yapıyor. Ben kuzu incik diyeceğim ama onun başka bir isim vardı mutlaka. Burada da levrek galiba bir balık yemeğimiz var. Evet. Levrek İtalyan usulü sosla, domates sosu İtalyan usulü. Tamam. Levrek, fırında levrek. Tamam. Ve Vay Fas be. usulü kuzu incik. Fas usulü, evet. İlla ki Evet. bir hikayesi vardır diye düşündüm ben de. Evet. Biz kuzu incik diyelim, devam edelim o zaman. Bu Şarap da olarak da kırmızı şarap Merlot. tamam, Kumkale. Hı hı. Yine konsepte dahil olarak ekstra ücret olmaksızın alkol içeceklerini sipariş verebilirsiniz. Bu rakı da olabilir, şarap da olabilir, bira da olabilir, Kokteyl olabilir. viski evet. de olabilir, kokteyl de olabilir, hiç fark etmez. Afiyet Bu olsun. şekilde servisini de alabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Elinize sağlık, zahmet verdik. Estağfurullah. Hakkını helal et. Teşekkürler. Sağ olasın.